Mehmet Ali bir tur yapabildi. Santra gidiyoruz. İyi sakatlandıktan sonra baktık ki yaş 43. Bundan sonra 135. Spor yapmadan hayatta kalmamız zor. 143. Daha düzenli spora başladık. 162. Tamam mı? Mehmet Ali bitirdi be. Helal olsun. İyiydi ama. Tempoda. Hadi siz kaçıyorsunuz. Allah'a emanet. Çok selamlar. Oo. Evet. Hoş geldiniz. Kızıl elma ne demek? Kızıl elma milletimizin geçmişten beri gelen bir ülküsü. Kızıl elma yaklaştıkça uzaklaşan ulvi hedef. Bizim de insansız hava araçları serüvenimize ilk atıldığımız günden beri açıkçası kızıl elmamız ülkemizin ilk insansız savaş uçağını yapmaktı. February 16th, right? Bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse, insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Hedef tümüyle tarih olmuş durumda. How many Turkish drones are you deploying? We have enough. Ukrayna'da Bayraktar SİHA'ları için yeni bir klip çekildi. We are trying to collect money for 3 Bayraktars to help Ukraine. Bayraktar TB2 dronları İngiliz basınında manşet oldu. Pakistan, Türkiye'den 7 adet Bayraktar Akıncı TİHA satın aldı. TB2'lerin Polonya'ya ilk teslimatı gerçekleştirildi. Bir vizyon var en tepede. Bu dönüştüğü zaman oluyor. Bu diyor ki ben Türkiye'de yiyeceğim. Nuri Demirağlar gibi üretim yapanları yiyeceğim dediği zaman milli eserler çıkıyor. Bu sizi bağımsız ve güçlü kılıyor. Sırada ne var? Sırada Cezeri uçan araba var. Hemen kısa süre sonra onun ilk uçuşu var. Sonra da 2023'e kadar insansız savaş uçağı var. Bakalım onlar ne zaman uçacak? Kızıl elma burada hemen herkesin önünde fotoğraf çektirdiği ürünlerden bir tanesi. Burada bir prototipi görüyoruz. Gökyüzünde ne zaman göreceğiz? İnşallah 2023'te Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin ilk muharip insansız savaş uçağı olan Kızıl Elma'yı uçurmayı hedefliyoruz. Tabii Kızıl Elma bir anlamda milletimizin gökyüzündeki bağımsızlığını, egemenliğini temsil ettiğinden uçmadan önce Teknofest'te uçacak prototipi milletimizle paylaştık. Milli mücadelenin başladığı şehrimizde, Samsun'da ve bizler için çok önemli bir günde milletimizle buluşmuş oldu Kızıl Elma. Açılış konuşmasını yapmak üzere işte bu alkışlarınızla Teknofest Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Selçuk Bayraktar geliyor. Kıymetli katılımcılar,
Bugün tarihimizin en önemli günlerinden birini birlikte yaşıyoruz. 100 yıl önce tam da bugün işgal ve boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen aziz Türk milleti Samsun'da yanan bağımsızlık ateşinin peşinden koşarak yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Bu mücadeleye liderlik eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canını ortaya koyan milletimizin her bir ferdini bu vesileyle ebediyete irtihal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Teknofest'in misyonunu bir cümleyle anlatacak olursak, bir çocuk gelsin, bir uçağa dokunsun, işte binlerce genç kardeşimiz, on binlerce genç kardeşimiz, hatta en imkanı olmayan genç kardeşlerimiz dahi geldi. Kızıl Elma'ya dokundu. İnsanoğlunun uzay serüvenine baktığınızda, havacılıkla olan serüvenine baktığınızda ve o teknolojiyi ve o bilimsel çalışmaları yapan insanların hayatlarına baktığınızda hep böyle bir dokunuş olduğunu görüyorsunuz. İşte babası alıp çocuğu bir müzeye götürüyor. Çocuk oradaki ortamdan çok etkileniyor veya bir havacılık fuarına götürüyor. Havacılık gösterisine götürüyor. Ve bakıyorsunuz o çocuk o hayalinin, o tutkusunun peşinden giderek ülkesinin uzay programını geliştiriyor. O yüzden dokunmak, temas etmek, her şeyden öte yüreklere temas etmek çok önemli. Tabii ufak yaşta babam model uçak getirmişti. Yurt dışından, hatta bir de Fransa'dan hatırladığım kadarıyla model uçak getirmiş. Babamın da havacılığa merakı vardı. Hatta kaz uçar da Laz uçmaz mı derdi. Biz Karadenizli bir aileyiz. Bunun esprisi çok dönerdi. O da çok meraklı bir mühendisti. Onu istiyorsanız abim anlatsın. Buradan abime geçin. Benim dedem balıkçı. Babam da tabii bir balıkçı ailesinin çocuğu ama çok meraklı bir çocuk. Yani çocukken atıyorum Karadeniz'de işte Rusların istihbarat cihazlarını balıkçı ağlarına takıldığı zaman alıp inceleyip radyo yapan falan çok hikayeleri var böyle. Meraklı bir kişi. Mühendisliğe de meraklı, makinalara meraklı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde işte makine bölümünü okuyor. Sonrasında belli kuruluşlara girerek çalışıyor. Sonra kendi işini kuruyor. İşte bir matkapla başlıyor. Hatta onu anlatıyor böyle. Kaç yaşında? 30-35 yaşlarında herhalde. Böyle otomotiv parçalarının yerli bir şekilde üretilmesi için ilk olarak Bayrampaşa'da atölyesini açıyor. Bir matkapla başlıyor. Sonra yıllara sari o bir matkap bir torna ilave ediliyor, bir freze ilave ediliyor. O şekilde çok hassas ve standart parçalar imal eder. Firmalarda Baykar'dan gelen parçaları kalite kontrolde Baykar'dansa koy sepete diye bir tabir oluşmuştu. Abimin şöyle bir özelliği vardı. Kafasına koyduğu işi muhakkak yapardı. Ve havacılığı da vardı. Çünkü Türk Hava Yolları'ndan amatör pilot ehliyeti vardı. Selçuk'u da çocukken zaten o havacılık şeyini, resimleri de görmüşsünüzdür. Samandıra'da uçağa bindirip uçurmuştur pilot eğitimi sırasında. Akrobasi dahi yapmıştık uçakla. Takla atmıştık, işte ters dönmüştük. Ben tabii her şeyi ezberlemiştim. Yani bütün o kumandaların ne işe yaradığından tutun da göstergeler. Yani bu tabii bir defa böyle ayağınız yerden kesilince hep tutkuyla yürüyorsunuz. O tutkuyla yürüyorsunuz. Bir anlamda kanınıza o girdikten sonra bir daha çıkmıyor. 8 yaşındaydım. Yani o yaşlardan ne kadar şey hatırlıyorsanız derseniz işte zirve noktalarından bir tanesidir bu. Bir tanesi de Azerbaycan'da işte MiG-29'da uçtum. Tabii o 42 yaşında. Akıncı'nın kolunda. Hatta kullandım MiG-29'u. Bunlar elbette yani hayat anlardan oluşuyorsa en zirve noktalardır.
abimin tuttuğunu koparan yapısı Selçuk'ta da var. Bir konuya ilgi duyduğu zaman o konunun en ince detayını irdeleyip öğrenen bir yapısı var. Abimde de vardı o. ...7-8 yaşında. O zaman Sinclair'ler, Amstrad diye 64K'lık bilgisayarlar falan böyle şeyler çıkmıştı. O bilgisayarlara takla attırmaya başlamıştı Selçuk. Yani en enteresan hikayelerden bir tanesi şeydir. Bir düzenek yapmıştık. Sabah namazına kalkmak için Çağlar saati bizim model uçağın servosundan ve birkaç devre yaparak saat çaldığında su boşaltan bir mekanizma yapmıştım. Biraz böyle olur ya, tuzak gibi. O bayağı enteresandı. Bunlar tabii derste öğrendiğiniz şeyleri bir anlamda kavramsallaştırmanıza, içselleştirmenize çok yardımcı oluyor. Çünkü soyut olan matematiği siz fizikle beraber işlerken görüyorsunuz. Özellikle matematik ve fiziğe ilgim vardı lise döneminde. Bu derslerde iyiydim. Sınıfta en iyilerdendim. En iyiydim hatta bazen. 97'de mezun oldum. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme bölümünü kazandım. O dönemde tabii üniversiteyi bir yandan okurken bir yandan çalışıyordum. Yani Baykara'da yenilik getirmeye çalışıyordum. Talaşlı imalat alanında bir taraftan. Sonrasında yüksek lisansıma University of Pennsylvania'da yine insansız hava araçları üzerinde çalışmak üzere tabii böyle bir master çalışmasına kabul edildim. Helicopter came down very nicely and go a little bit further. Came down. Sonra Selçuk Amerika'da bu insansız hava araçları üzerine projelerde ihtisas yaparken Özderi Bey durumdan vazife çıkardı açıkçası. Selçuk Amerika'da master'a gitmişti. Burslu olarak Amerika'da UPenn'de, MIT'de orada master süreçlerindeydi. Babam da o zamanlar biraz kendi işlerine ara vermişti. Sonra babamla beraber ne yapabiliriz diye diyaloglarımız oldu. Zaten bir havacılık, model uçak böyle bir şeyimiz var. Tabii Selçuk da Amerika'da bu alanda önemli projelere imza atıyordu. Selçuk da geldiği zaman oturduk beraber proje yazmaya başladık. Tabii model uçak gibi bir şeyden bahsediyoruz bak. 2000'lerde, 2003'te çalışmaya başladık. 7-8 kişilik, hepsini sayarsanız 10-12 kişi falan yapar herhalde ama ufacık bir şey, derme çatma bir uçaktan bahsediyoruz, maket uçak. Öyle çok sabahlara kadar, akşamları, yani gün içinde misafirimiz hiç eksik olmazdı. Eş, dost. Böyle yani mahalle arasında uçak yapıyorlar gibi düşünün biraz. Öyle bir ortamdı. Tabii 20 kaç sene olmuş? 20 sene. 20 sene olmuş, evet. Tam 20 sene. Bu tesiste yaşayan ofis deniyor. Bizim bütün Ar-Ge mühendisliğimizi yaptığımız yer. Yani mühendisliklerin üretim mühendisliğiyle alakalı olanları diğer tesislerdi. Burası sadece şöyle düşünün. Yazılımların tasarımlarının yapıldığı, mekanik tasarımların yapıldığı, aerodinamik tasarımların yapıldığı, bütün elektroniklerin tasarlandığı bir tesis. Sadece Ar-Ge mühendisliği yapılıyor. Ama yaşayan, evet yeni taşındık. Yaşayan ofis deniyor. Her türlü sosyal donatıyla kuşatılmış bir tesis. Yani düşünün ki 2 tane yüzme havuzu, spor salonları, ondan sonra sosyal alanlar, yaşam alanları, konaklayabilme alanları,
Bunun yanında yani spasından hamamına kadar her şey olan bir tesis. Kocaman bir auditorium var. Ve böyle modern bir mimariyle yapıldı. Bu tabii rahmetli babam da sağken tasarımları yapıldı bunun. Yaklaşık 3,5 yıl sürdü bu. Epey büyük, dev gibi bir alan. Şu an biz 3500 kişiyiz. Bunun yaş ortalaması 27-28. 1200 kadarı mühendis ve 13-14 farklı mühendis disiplininde ekip arkadaşlarımız var. Bir yandan tabii şu an dünyanın en meşhur markası Bayraktar TB2. En yakın rakibine den 5 kat daha fazla bilinir durumda bütün dünyada. Bir yandan üretim devam ediyor, bir yandan biz yeni projeleri geliştiriyoruz. İşte Bayraktar TB3 ilk uçuşuna gün sayıyor. Tabii Kızılelma yani bu serüvenin en zirve noktasıydı aslına bakarsanız. Nedir diye sormuş olsaydınız 20 sene önce bana neyi yapmak istersin insansız hava aracı olarak? Kızılelma'yı söylerdim, insansız savaş uçağını. Şu aşağıda bir prototipleme alanı var. Burada bir tek orası var, böyle hangar gibi. Ufak tabii, çok büyük değil ama Kızılelma'nın son testleri orada yapılacak. Ondan sonra zaten uçuş alanına geçecek. Yine Çorlu'ya. Çorlu'ya gidinceye kadar biraz hemen bir küvezde gibi, küvezdeki bebek gibi burada üzerinde çalışıyor olacağız. Yani orayı bir son küvez gibi düşünebilirsiniz artık, doğmadan önceki. Zaten Akıncı'ya dünyadan gel kızım. Çekebilirsiniz, çek. Gel. Çekmiyorlar seni, gel. Gel. Kızım gelip gidiyor, eşim gelip gidiyor. Haftada birkaç gün geliyorlar. Yalnız bırakmıyorlar bizi, sağ olsunlar. Bir anlamda bizim için tabii bu yapılan işlerin hepsi hayatın anlamı gibi. Hayat gailesi gibi. Ve elbette bütün bunlar anlam kazandıran, çok daha büyük anlamı veren aslında bu işin niye yapıldığı. İşte ülkemizin tam bağımsız, güçlü yarınları için yapılıyor olması. Test alanı orada, Kızılelma orada şu anda. İlk marş testine hazırlanıyor uçak. Şurada. Şurası bak, tamam. Şimdi son hazırlıkları yapılıyor. Tabii bu testi aslında biraz daha 1-2 gün önce planlıyorduk ama her zamanki gibi bazı aksaklıklar oluyor. Onları birkaç aksaklık arıza oldu. Onları düzelttik şimdi tekrar. Normalde sabah, hatta daha belki gün düşünülüyordu. Sabaha kadar çalışıldı. Şimdi akşam oldu yine. Bizim için genelde teknik problemleri çözmek daha kolay. Çünkü defaatle işte 20 senedir bunun üzerinde çalışmışız. Sabahlara kadar çalışıyorsunuz. Yetmedi, daha fazla sabahlara kadar çalışıyorsunuz. Teknik problemler aşılıyor ama diğer problemleri aşmak, diğer tüm sosyal ve siyasi unsurlarla alakalı problemleri aşmak çok daha karmaşık ve çetrefilli olduğundan asıl Türkiye şartlarında zor olan onlar. Bu işleri kalıcı hale getirmek Türkiye'de, bir havacılık tarihi oluşturmak, sürekli bir havacılık tarihi oluşturmak, asıl bunlar teknik problemlerden çok çok daha zor, çok daha çetrefilli ve çok daha kaotik bir şekilde gelişebildiğinden biz böyle sistematikle mesela her alandaki derinlemesine teknolojik problemleri çözebiliyoruz. Her alandaki, yani 13 farklı mühendislik disiplini var. Sistematik bir çalışmayla, yetmezse çok daha fazla çalışarak çözüyoruz. Bunu 20 senedir yapıyoruz. Ama Türkiye'nin serüveninin, yolculuğunun değişmesi demek bütün toplumun dönüşmesi demek. Toplumla beraber anlayışının dönüşmesi demek. Onunla beraber işte sosyal hayatın, siyasal hayatın değişmesi demek. İşte bunları da şu an biz halihazırda yaşamaya devam ediyoruz, o problemleri de.
Bunları aştığınızda zaten bunları aşabilmiş ülkeler dünyada çok daha ilerlemiş oluyorlar. O problemleri aştıklarında. Şimdi bizim asıl mücadelemiz o yönde. Bundan 20 sene önceyi düşündüğünüzde insansız hava aracı dediğinizde insanlar o ne demek diyordu yani. Pilotsuz uçak, pilotsuz uçak mı olur diyordu. Yani düşünün ki akıllı, otomatik uçabilen bir sistemden bahsediyoruz. Robot uçaktan bahsediyoruz. Zorluk şuradan geliyor. Yani tümüyle bilinmezler içeren yeni bir dünyaya adeta karanlığa adım atmanız gerekiyor. Toplumda da böyle bir inanç olmadığı gibi sektörün içindeki oyuncularda da elbette yok. O yüzden bu tarafları çok daha zor. En önemli engeller zihinlerdeki engeller. Dolayısıyla bizim o zihindeki engelleri aşmaya çalıştık her zaman. Bayraktar Mini projesi ilk proje. Herhangi bir devlet desteği yok ve rekabete dayalı yapıldı. Ve şöyle bir şart konuldu. Uçağın ana bileşenleri işte gövdesi dediğiniz maket uçak gibi bir şey. Uçuş bilgisayarı, bunlardan en az bir tanesi yerli olacak. Tabii 4 kurum katıldı. Çünkü gövdesi o kadar kritik bir şey değil. Onu aşağı yukarı hepsi yerli olarak yaptı. Yani biz dahil. Ama asıl uçağı robotlaştıran uçuş bilgisayarı ve kontrol sistemi donanımları. Bunu milli olarak bir tek Baykar yaptı, bizim kurumumuz. Diğerleri de dışarıdan getirdiler. Ülkede bu anlamda çok kritik bir bence dönüm noktasıydı. Çünkü bu teknolojiler ya da benzer teknolojiler öncesinde hep yabancı kaynaklı alımlarla işte Türkiye'deki distribütör firmalar üzerinden gerçekleşiyordu. Biz de o dönem özellikle otopilot tarafında ve yazılım tarafında kendi geliştirdiğimiz teknolojiyle katıldık bu demoya 2004'te. 24 saati 23 saat çalışıyoruz şeyi yetiştirmek için. İşte uçağı kırıyoruz bir yandan teknolojisini geliştiriyoruz. Hatta bir gün önce bile demodan uçak kırdık biz. Burası enteresan. Bunu anlatayım. Güzel hikaye bu. Sonraki gün sabaha kadar şeyle uğraştık. Misafirhane gibi bir yerin, lobi gibi bir yerinde kırılan uçağı toplamaya uğraştık. Ekiple beraber. Uyumadık neredeyse. Sabah 8'de de demo yerine geçeceğiz. Herhalde 5'te 6'ydı. O gün şöyle bir his vardı. Hava muhteşemdi. Gökyüzü pırıl pırıldı. Bir tane bile bulut yoktu. Rüzgar da çok sakindi. Yani düşünün ki yağmur yağsa demo ertelenmek zorunda kalacak. Veya sert bir rüzgar olsa. Şimdi siz uçağı yapmışsınız ama yani havayı ben kontrol etmiyorum ki. Yani havaya, gökyüzüne, semaya hükmeden onun mimarı var değil mi? İlk defa heyetin önünde uçacağız. Yani bizim için işte aylardır çalışmışız. İşte 2 yıla yaklaşmış. Ve ilk defa 60 kişilik de böyle devletin heyeti var. Zaten bizim o TAİ'deki testler, o görüntüleri izlerseniz görürsünüz böyle karton kutularla güneşlik yapıyoruz bilgisayara ekranı görmek için. Birader benim anteni tutuyor, öbürü başka. Yani görüntü çok böyle çok amatör bir görüntü. Şimdi herkesin bir beklentisi dışarıdan getirenlerin başarılı olması yönündeydi ve yerliğin, milli olanın başarısız olması yönündeydi. Tam ters köşe bir durum oldu. Tamam, çalışıyorlar. Bir tek yerli olan milli otopilota sahip olan uçabildi. Dışarıdan taşıma suyla değirmen dönmez denir ya. Gelenlerin hiçbiri uçamadılar.
Bak şu an yeni bir rota çizdim. Öyle mi? Rotayı kaydırabiliyorum. Bak. Biraz ufalt olmuş. Şuradan bunu açabiliyorum tamam, böyle. Dinamik olarak açıyorum. Bakın göndereyim mi uçağımı? Ama bak kamerayı görebilirsiniz de. Ekran çok şey. Bunu kaydırıyorum. Bunu iyice yaklaştırıyorum. 868 metre böyle yüksekliği. Yani şimdi bizi gördün ne yaptık diye. Hiç 5 kuruş almadın. Tamam mı? Sen yarın da öttü gelecek sana 3 milyon dolar alacaksın. Bana diyeceksin ki ya bu adamlar bunu yaptı sen 3 milyon dolar ne yaptın? Demen lazım. Bak, demezsen görevini yapmış değilsin. Yani 2005'te hiç unutmam onu. Yani manevi bir şey tabii bu. Bu iş çok önemli bir noktaya gidecek. Bunun önü açık hissi çok yoğun bir şekilde vardı. Ben dünyada bunun en son noktasını biliyorum. En son noktasını biz yapıyoruz Amerika'da. Kruz füzesine girecek sistemini biz yapıyoruz mesela. Yani Boeing bilmem ne, Lockheed falan bunlar büyük firmalar ama yani onların sistemlerini biz yapıyoruz. Türkiye bu noktada 5 sene içerisinde şu proje desteklenirse insansız hava araçları noktasında bu proje veya bunun gibi projeler desteklenirse 5 sene içerisinde dünyada bir numara olabilir. Çok rahat olabilir ben size söylüyorum bunu. Çünkü 10 sene sonra girecek şeyi ben yapıyorum veya benim gibi arkadaşlar yapıyorlar. Orada Fransızı yapıyor, Ermenisi yapıyor, işte İsraillisi yapıyor, Yunan'ı yapıyor, bilmem nesi yapıyor. Biz de yapıyoruz birlikte. 5 sene içinde olur. Çok rahat olur ve Türkiye için büyük bir fırsat. Orada bir tane noktada başarısız olmuş olsanız bu noktaya gelemezsiniz. Kalırsınız yani. TAİ tesislerinde kendi imkanlarımızla geliştirdiğimiz Bayraktar Mini İHA'yı uçuş demosunu yaparken Ömer amcamın ayağa takılıp bir yere düşüp o uçak yere düşseydi Baykar yoktu mesela. Dönüm noktaları vardır mesela bu serüvende. O dönüm noktalarından bir tanesi de abim artık bu yarışmayı kazandı, Ankara'da kazandık. Sözleşme yapılması lazım. Buna rağmen bizim bürokrasi bir sene karar veremedi. Karar vermedi. Biz tabii bürokrasinin koridorlarında değil de birileri gibi hep sağlarda uçmayı tercih ettiğimizden inandığımız düsturun her zaman yani hakkın batıla galip geleceği gibi doğru yolun her zaman haklı olmanın en büyük güç olduğunu bildiğimizden dosdoğru yolumuzda devam ettik. Bu sıkılı değil mi? Evet. Güzel oldu ya. Modern frekansı. Şu anda aviyonik ve mekanik entegrasyonumuzun büyük kısmı tamamlandı. Uçağımız artık üzerinde motorla birlikte test edilebilir hale geldi. İlk kez motorumuzu uçağın üzerinde çalıştıracağız. Burada tabii hava ağırlığı önemli bir kriter. Uçağın içinde 7 metrelik bir kanal var. O kanaldan düzgün hava akıyor olması lazım motora. Eğer kaliteli bir hava gönderemezseniz motorun pallerine zarar verebilirsiniz. Aynı zamanda yüksek hızlara çıkabilir hava kanalının içinde. Yüksek hızlara çıkarsa şok dalgaları oluşması söz konusu. Bu da yine motora zarar verecektir. Bu büyük bir risk. Motoru kaybederiz böyle bir ihtimalde. Aynı zamanda bu uçağa da zarar verir. Motivasyon kaybı olabilir insanlarda. Bu yüzden böyle bir şeyin olmasını istemeyiz. Şimdi biz yüksek teknoloji makineler üretiyoruz bir anlamda. Binlerce, on binlerce parçadan oluşuyor. Şimdi bu kadar çok parçası olduğu zaman elbette mühendislik açısından baktığınızda daha kırılgan oluyor yaptığınız sistemler. Emniyet ve güvenilirlik standardı 100 milyon saatte bir katastrofik kaza yapacak şekilde tasarlanıyor. Çok parçadan oluşunca o güvenlik seviyesini sağlamanız zor oluyor. Gerçi çok titreşim olacağını düşünmüyoruz. Evet abi. Titreşim verisi de alacağız bu arada. Çok titreşim olmayacak herhalde. Hı hı. Kaç PSI yaparsınız lastikleri? Bak bu önemli bir parça. Görüyorsunuz değil mi? Ben şimdi bu parçaya sık sık vurgu yapacağım. Şu önemli bir parça havacılıkta.
Tabii takoz aslında işini çok iyi yapıyor. En az sayıda parçayla çalışan mükemmele yakın bir makine. İşini o kadar mükemmel yapıyor ki uçağın önüne koyuyorsunuz ve uçak hiçbir yere gidemiyor. Bütün o bir anlamda mükemmel zincir çöküyor. İşte bunu kaldırmayı bilmezsen, toplum bunu kaldırmayı bilmezse asla uçak da yapamazsın, havacılıkta tarih de yazamazsın. Bunu iyi bileceksin yani. Bu parça önemli bakın. Şundan, bütün bu sistemden daha önemlisi bunları kaldırmayı bilmek. Bir daha tarihimiz akamete uğramasın diye. Çünkü daha önemlisi bu. Bir daha tarih tekerrür etmesin diye. Çok daha önemlisi bu. Biz bunu yapacağız. Bundan sonraki nesiller uzay araçları yapacak. Bizden sonraki nesiller çok daha ilerini yapacak. Ama takozları kaldırmayı beceremezlerse hiçbir şey yapamayacaklar. Yüzyıllardır olduğu gibi. Geçmişten bugüne hikayemize baktığımızda takozları kaldırmayı başarabilen medeniyetler işte göğe çıkmış, semaya çıkmış. Onun ardından uzaya çıkmış. Asıl maharet orada. Yani takoz hep vardı. Tarih boyunca da vardı ama onları kaldırmayı başarabilmek maharet. Çünkü gerçekten de bir mühendis gözüyle bir mühendislik harikası. Burada maharet o takozları kaldırabilmekte. Sadece teknolojik olanlar değil, tüm sosyal, kültürel, siyasi, hukuki hepsini kaldırmakta gizli. Bu belgeselin şeyi takoz olsun. Ee, 2019 yılında Akıncı ile başlamıştı zaten ilk prototip aşamalarımız. Ekiplerin çoğu zaten o zamandan bu yana tecrübeli ekipler. Testin risklerinde yangın çıkma olasılığı yüksek. Hava aracının halatlarından kurtulup hareket etme riski yüksek. Bir kısmı Bremze'de durmak zorunda kalacak. Yalnız kimse dışarı çıkmamalı arkadaşlar. Odadan ve Bremze'den kimse dışarı çıkmazsa sevinirim. Yerimizi alalım, yamağı kontrolü yapacağız son bir. Ondan sonra başlayacağız. Tamam. Sıraladım bizim ekip. Havaalanı bölgesine özellikle dikkat edelim arkadaşlar. Gelin sağ olun arkadaşlar. Operasyon yerinde çevre emniyeti alındı. Çalıştırma servisi. Tamam abi ya. Motor çalıştırma için güvenli mi? Motor çalıştırma olayı istiyorum. Anlaşıldı bölge ve itfaiye ekibi yerinde. Ama emniyetli çalıştırma. Bunu çalıştırma yapıyorsun. %70 gaza çıkacağız. Öyle mi? Devir artmıyor. Niye? İkaz var. Güç alarmı. GK batarya alarmı. UK batarya alarmı. Haberleşme alarmı. Marş mı açık değildi? Yan panelden. Gaz kayıcı kapalı. Şarkını nasıl şarkı edeyim? Hiç şeyi almadı. Sekans başlamadı yani. İkaz verdi. Marş sekansı başlamadı. Kolay gelsin. Bir şey yok yani ilk uçuş o kadar şey bir hedef değil. Sadece şey hatası yapmamamız lazım. Ne bileyim işte kalite kontrol hatası yapmamız lazım. Motor marş sisteminde bir arızamız var.
Bir hattan şüpheleniyoruz, yanlış bağlanmış bir hattan. Yani içeride sinyallerden, hatlardan birisi yanlış bağlı. Muhtemelen öyle gözüküyor. Yani kutuyu açmak gerekecek. Tekrar böyle, ondan sonra tekrar denetimleri yapılacak. Tekrar bir araya getirilecek. Herhalde birkaç saat sürebilir. Yarım saat dediler ama benim öngörüm biraz daha fazla. Sabır testi aslında bu bir anlamda. Kim sabır ederse o kazanıyor. Şimdi uçağı uçurmak istemeyen faktörlerle bizim aramızdaki bir sabır testi bu. Sabırla, azimle biz onu çalıştıracağız. Sonra da uçuracağız. O da bizi zorlayacak. Yani biz pazar günlerine uzayan mesailere alışığız. Pazar günleri böyle hafta sonunun en kıymetli tatil zamanlarında çalışacak uçaklara alışığız yani o yüzden. Herhalde onu istiyor. Pazar günü yalnız bırakmamızı istemiyor, o yüzden böyle yapıyor. Hep de böyle oldu. Dünyada pek böyle olduğu görülmez ama bizimkiler pek sevmiyor. Mesai saati dışında uçmak istiyorlar. Böyle bir özellikleri var. Bizden mi kaynaklanıyor, uçaklardan mı kaynaklanıyor bilmiyoruz ama böyle geçmişten de mesai saati dışında, normal hava koşulları dışında birçok anımız var. Şimdi terör bölgesinde teröristin de mesaisi olmadığı gibi silahlı kuvvetlerin de mesaisi yok. Yani su uyur, düşman uyumaz diye bir atasözümüz var bizim. Orada öyle bir mesai kavramı, çalışma günü, hafta sonu kavramı diye bir şey yok. Biz şimdi bu minileri, prototiplerini yaptık. Sahada da denemelerini yapmak için Şırnak Akçay Tugayı'nda ekip olarak gittik. Güneydoğu tabii çok karışıktı. Yollar mayınlıydı, sürekli şehit veriliyordu. Bu detayları anlattılar mı? Köseoğlu bilir. Bayraktar ailesiyle 2006 yılında Şırnak Akçay'da kurmay başkanıydım ben. Hatta ben İslamabad Karateşeliğinden oraya geldim. Ben geldiğimde Özdemir Bey benden önce gelmişti oraya. İstanbul'da yalısını bırakmış biri Sarıyer'de. Eline bir işte o zaman helikopter vardı. Mini İHA değil de Malazgirt helikopterlerle gelmişlerdi ilk önce. Onu yapmaya çalışıyor. Arazi kötü, uçak uçamaz, inemez. O zaman dikey kalkan inen bir şey yapalım, helikopter yapalım. Dünyanın ilk mini sınıfı insansız helikopteri Malazgirt'te çalışmaları 2005 başında Şırnak'ta başladı. Şırnak'ta atölye kurduk. Hiçbir proje yok, kendi kendimize yani. Hasan Hızlı Paşa o zaman 2. Ordu Komutanıydı. Harekat Kurmay Yer Başkanı'nı gönderdi. Ne yapıyorlar orada diye. Yaşar Balpaşa. Yanında da Ömer Faruk Küçükpaşa vardı. O zaman albaydı. Hasan Hızlı Paşa beni çağırdı, o zaman orduda Plan Harekat Şube Müdürüydü. Dedi ki Faruk, Akçay'da bir deneme yapılıyor. Bu denemeyi yerinde gidip gör. Eğer bu denemeyi bizim görmemiz gerekiyorsa gelip görelim. O gün de Özdemir Bey, Gabar'ın ortasında bir tabur var. Seslice taburu. Seslice taburuna gitmişti uçağı uçurmaya ve karayoluyla gitmişti. Seslice böyle 600 tayin yarasının en kötü yerlerden biri. Ve yukarıda Şırnak'ta. Oradan dönerken helikopter denemeleri yapıyorduk. Dağın başında aslında ama inerken böyle kıvrıla kıvrıla iniyor. Orada kaldı kamyon. Tabii hemen askerler düzen aldılar. Çünkü vadinin arasında bir yerdesiniz ve cep telefonu zaten çekmiyor. Sağır bir bölge. Telsizler de çalışmıyor. Araç da çalışmıyor. Ve akşam olmuş. Ve tam bir terörist yuvası diyebileceğiniz tarzda bir yer. Daha önce de bir kaymakamımız şehit olmuş orada. Geçmişte. Özdemir Bey yok. Arıyorum, ulaşamıyorum. Hava karardı, ulaşamıyorum. Tabii korktum yani bir şey oldu diye. En sonunda telsizle bir şekilde ulaştım. Yolda dönerken konvoyda araç arıza yapmış.
Özdemir Bey de makine mühendisi. Aracı tamir etmiş. Dizel pompasına orada müdahale eden ekibe tavsiyeleri olmuştu. O zaman yapılan işin, yani insanların bu işe ne kadar gönül verdiğini, bunu yapmak için ne riskler aldığını kendi gözleriyle gördü Yaşar Paşa. O yaşına rağmen, tek Özdemir abi için demiyorum bunu. Bu arada Selçuk için de söyleyeyim. Selçuk da o zaman çok genç. Belki başkalarının hiç cesaret edemeyeceği Kabardağ'ın içerisinde dolaşabiliyorlarsa, böyle her baba yiğidin göz önüne alabileceği bir şey değil. Ama nasıl ki silahlı kuvvetlerin çalışması sayesinde, bu sistemi kullanması sayesinde biz bir çalıştıysak dediğim gibi asıl başarı bu anlamda biz de öyle görüyoruz. Bunu da bir fırsat olarak görüyoruz. Hem bir vatan hizmeti fırsatı. Ben askerliği kısa yaptım zaten. Epey bir kısa yaptım. Onu tamamlamaya çalışıyoruz. Müsaadenizle hemen düşeceğim. Şimdi ben halkın anlayacağı bir dille söyleyeyim. Şimdi koskoca bir alan, ormanlık bir alan, dağlık bir alan. Bu alanı kontrol etmek istiyorsunuz. Neyle kontrol ediyorduk biz bunu? İnsan gücüyle kontrol ediyorduk. Şimdi biz bu İHA'larla sahayı kontrol etmeye başladık. Nereden kontrol etmeye başladık? Havadan kontrol etmeye başladık. Bu büyük bir üstünlük. Ne için uğraşıyoruz? Şehit vermemek için uğraşıyoruz. İnsanlar ölmesin diye uğraşıyoruz. Biz arayıp birebir dağda, bayırda askerle aramak yerine işte bak bununla aramak için çalışıyoruz. Buna çalışıyoruz. Tabii bir kısım riskleri biz alıyorduk. Üst bölgesine göndereceksiniz. Sivil biri. Oraya gidip uçağı orada uçurmak istiyorlar. Orada test etmek istiyorlar. Selçuk hatta sınır ötesine de geçti onlarla birlikte. Yani bildiğin sınır ötesinde de üst bölgelerinde yani çok kötü şartlarda olan yerlerde o helikopterleri uçurdu. Ama Özdemir Bey'i sakınıyordum biraz. Yani onu göndermiyordum. Ya başkan beni de gönder. Niye beni göndermiyorsunuz? Özdemir Bey siz asker değilsiniz. Siz bak bıyığınız var. Asker olmadığınızı anlarlar diye itiraz ediyordum. Bir gün sabah geldi. Bıyıklarını kesmiş. Başkan dedi bıyıklarımı kestim artık. Askerin gerçek ihtiyacının ne olduğunu askerle yaşayarak ancak öğrenebilirsiniz. Onun hissettiklerini ancak onunla beraber yaşayarak hissedersiniz. Çok büyük bir beklenti vardı ve biz o helikopterle bölgede kullanıcılara da eğitim ve destek vererek birçok göreve katıldık. Orada raporlar tutuldu, tutanaklar tutuldu, askerden geri beslemeler aldık. İşte Melih Yarbay'la falan o zaman orada tanıştık. Ben kurmay başkanıydım, o lojistik destek komutanıydı. Yani lojistik destek komutanı dediğimiz bütün ikmal, lojistik, bütün bu faaliyetlerin başında olan kişi. Çok hayat dolu birisiydi. Biz projeyi yaparken Şırnak tabii yani bayağı bir mahrumiyet bölgesinden bahsediyoruz. Teknik olarak da çok şey eksik. Bize destek oluyordu. Onların ihtiyacı olan lojistikle ilgili yakıttı, ne bileyim orada uçuş alanı ile ilgili yerlerdi, pist yapımıydı. O tür şeyler hep Melih Yarbay şey yapardı. Dolayısıyla yakın bir ilişkisi vardı Özdemir Beylerle. Zaman zaman çok güzel muhabbetlerimiz oluyordu hatırlıyorum. Hatta ben işte o zaman MIT'deydim. Araştırma görevlisiydim. Yani düşünün ki işte Boston'dan Şırnak'a gelmişim dönem arasında deneme yapıyorum. Güzel paylaşımlarımız oluyordu. Bu işe de gönül vermişti yani uzak durmuyordu. Yani elinden ne geliyorsa mutlaka şey yapardı, yardım ederdi. Ama işte bir şekilde el yapımı patlayıcı sonucu şehit oldu. Akdizgin diye bir köy vardı. Akçay, Tugay'ından Akdizgin'e giderken Dicle'nin kenarında böyle bir yol var. O yola döşenmiş el yapımı patlayıcılarla şehit oldu.
Ramazan binbaşı da vardı araçta. Tolgazi patlatma sistemiydi. O zaman onun da yaptığını düşünüyoruz ama biz Tolgazi'ye daha sonra rastladık. Bir gün bize Şırnak'ta Tugay'dayken teröristlerin kullandığı bu uzaktan kumandalı mayın cihazı geldi. Patlamamış, ele geçirilmiş yani sağlam bir şekilde. Bu acayip bir hikayedir bu arada. Bunu bilmiyorum Selçuk Bey anlattı mı da. Bizden de destek istediler mühendisler olarak. Dediler ki şu cihazları inceler misiniz? Bunlar nasıl çalışıyor? İşte jammer'lar var. Jammer'lar o bağlantıyı, yani elektromanyetik bağlantıyı kesebiliyor. Biz incelemeye başladık. Biz o cihazı açtık, bir baktık. Adamlar bayağı şifreli, bayağı ileri teknoloji, kriptolu bir cihaz geliştirmişler ve bizim silahlı kuvvetlerin kullandığı jammer cihazları da o frekansları bastırmıyor. Ve bunları seriye oturtmuşlar. İlk başta el yapımıymış, sonra bir elektronik kartları seri basmışlar. İşte ismi var, Tolgazi, Gazi'nin intikamı diye isim koymuşlar ona. Biz cihazı biraz daha incelemeye başladık. Bunlar tabii birkaç günde oluyor. Nasıl çalıştığını, işte şifre gönderdiğini ve şöyle yani işaret ve parola gibi. Önce işareti yolluyor. Yani bir cümle söylüyor verici. Alıcı o cümleyi, eğer alıcıyı açan cümleyse o açık hale geliyor. İkinci cümleyi de söylediğinde patlatıyor. Böyle bir sistem. Tabii şeyi bulmak gerekiyordu. Yani bu hangi mantıkla şifreyi üretiyor? Onun üstünde bayağı bir çalıştı Selçuk o zaman. Bu basit bir şey değildi esasında. Yani bu profesyonel elden çıkmış bir şey. İçindeki düzenekteki parçalar, komponentlerin üstleri hep silinmişti. Yani şeylerini bilemiyorduk ne olduğunu. Gece 4 müydü, 5 miydi? Odalara çekildik. Orada ben de tabii ekrandan, bilgisayarımın ekranından bakıyordum. Acaba burada bir patern var mı diye. Tam o sırada gecenin işte sabaha karşı bir saatte fonksiyonu çözdüm, bağlantıyı kurdum. Sonraki gün hemen biz elimizdeki elektroniklerle teröristlerden ele geçen vericilere bağlayarak bütün o cihazların şifrelerini bir anlamda gökyüzüne yollayan bir sistem yaptık. Tamam, artık biz bu cihazın, bu bir virüsse bunun antivirüsünü geliştirdik. O cihazlar belli yerlerde kuruldu. Bizim asker hiç hareket halinde değilken çalıştırdık. Bir sürü yerde mayın patladı. Eğer onu biz patlatmamış olsak belki oradan geçen asker patlatılacaktı. Uçağı bıraktık o dönem. Bununla uğraştık. Çünkü yani şey orada, can oradan yanıyor. Ama o da çok kullanılmadı maalesef. Ortalık ayağa kalktı. Niye ayağa kalktı? Bu cihazları bir yıl önce ele geçirmişler. Kimse bir şey yapmamış. Rafta duruyor. Bizim tabii bunu çözüyor olmamız şey oldu. Yani hani bazılarının bu konuda nasıl gevşek davrandığını açığa çıkarılmasına vesile olacağı için cihazları aldılar bizden. Bunu yaşaması babamı şok etti. Yani çok sorguladı kendini. Bırakma noktasına geldi yani. Şırnak'tan döndü. Bırakacaktı yani. Bütün her şeyi durduracaktı yani. Yani düşünün, sen askerin şehit oluyor. Askerin şehit eden teröristlerden ele geçirdiğin cihazları şifresini kırıyorsun. Ve onu kırdıktan sonra bunları her yere yayıp o şeyleri patlatıp kimse yokken engelleme şansın var. Ve bu durduruluyor. Babamın kilometre taşlarından bir tanesi budur yani. Havlu attı. Çok morali bozuldu. Bir gün işte Sarıyer'de, deniz kenarında evde artık vazgeçtim dediği noktada otururken Hakkari'den bir telefon geldi. Telefon çaldı, açtı. Ben Hakkari'den Aydın Yiğit, bak ismini hala hatırlarım. İşte biz komutanımla oturduk, konuştuk. Biz burada bu sizin yapacağınız mini İHA'lara çok ihtiyacımız var. Biz bunu kantin parasıyla almak istiyoruz. O telefon bu işe tekrardan aynı heyecan ve motivasyonla girmeyi şey yaptı. Bir dönüm noktasıdır o. İşte yani onu öyle tarif ederdi.
bana Hakkari'den tokat attı derdi. Zaman zaman bizi böyle tabii birliklerden tanıştığımız insanlar arıyorlardı. Tabii ki elbette şehit olan, hakkın rahmetine kavuşan iyi tanıdıklarımız da oldu. Onların hatıraları hep bir anlamda onların ruhları bu hikayeye anlamını kattı aslına bakacak olursanız. Ve bize dayanma gücünü veya azmi, niye biz bu işi yapıyoruz, işte niye, neden sorusunun cevabına yaşayan örnekler oldu. Ve bu hikayeyi en zor dönemlerinde bile o zorlukların içinden geçmesine vesile oldu. Hadi bakalım, buraya mı gidiyoruz? Tamam mı? Yamağı yaptıktan sonra da bölgeye kimse girmesin arkadaşlar. Ayvalık'ta çalışıp 2 dakika sonra devam mı edeceğiz direkt? Adım adım. Başka bir şey yapmayacağız. Bir sefer çalışacağız. Doğru mu? Aslına bakarsanız öldürmeyen her şeyi güçlendirir diye bir laf var. Bütün bu zorlukların da bir sebebi var. Belki daha büyük zorluklar hazırlıyor. Dayanma gücünüzü arttırmış oluyor, azminizi arttırmış oluyor. Ve belki işin kıymeti de bu şekilde ortaya çıkıyor. Elbette bunlar bizim dayanma gücümüzü muhakkak arttırmıştır. Azmimizi, gayretimizi arttırıp müessesenin daha güçlü hale evrilmesine sebep olmuştur diye düşünüyorum. Çevre emniyeti alındı. İtfaiye ve yer emniyet ekipleri yerlerinde. Motor çalıştırma için serbest. Yakıt vaziyetini istiyor. İyi, emniyete alacak yer ekibi herhalde. Gelsin ekip. Test ekibi gelsin komple. Hadi gelin. Evet bakalım, hadi gelin. Çok kalabalıklar. İyi çıkıyor mu? Hadi bir Teknovest pozu yapalım bakalım. Hadi. Motor entegrasyon çalıştırma testini başarıyla tamamladık. Test birkaç gün aksadı. Dün gece saat 4 gibi arkadaşlarımız kablajda bir hata buldular ama bugün başarıyla ilk çalıştırma testini tamamladık. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Aslında bu teknolojiyi şu anda kıymetli kılan nedir diye sorarsanız gövdesi, kaportası veya motoru değil. Asıl kıymetli kılan şey içindeki işte 40'tan fazla bilgisayar, tümüyle bizim tasarlayıp ürettiğimiz ve içindeki yazılımlar. Ama bir uçak denildiğinde insanların aklına tabii hep insanlı uçak geldiğinden de yani bir anlamda şu cep telefonlarındaki yani akıllı telefonlardaki titreşim motoru kadar ancak değeri var. Bütün birikimimizi, 20 senelik birikimimizi bir anlamda biz Kızıl Elma'ya şu anda koymuş oluyoruz. Ve Akıncı'nın mirası üzerinden gidiyor. Bütün en karmaşık sistemleri bunların aviyonik dediğimiz içindeki elektronik donanımlar ve yazılımlar uçmamış. Şu an uçan bir uçağın mirasını ve kalifiye edilmiş, binlerce saat uçmuş, görev yapmış bir uçağın mirasını devralarak
Kızıl Elma Akıncı'nın omzunda yükseliyor bir anlamda. Akıncı da Bayraktar TB2'nin mirasını devralarak bu aşamaya gelmişti. Ama elbette Kızıl Elma bir ileriki hedef ve aşama olduğundan havacılıkta ve bizim 20 senedir beklediğimiz bir hayal olduğundan şu an bir adım daha yaklaşmış olduk. Şu anda 2022'nin Eylül ayının 17. günündeyiz. Değil mi? Cumartesi günü bugün. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılı gelmeden bu yıl uçurmayı hedefliyoruz. Bu da milletimize sürprizimiz olacak ama burada kalsın şimdilik. Tamam. Peki bakalım. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Kolay gelsin. Bir hedefe varacağım, şu zamana kadar varacağım dediğinizde genelde bütün faktörler hep o zamanında varmanızı engelleyecek şekilde çalışır ve zaman hep bir yönde ilerlediğinden ve asla geri dönmediğinden genelde hep zaman ötelemeye doğru çalışır bütün unsurlar. O yüzden tekrar zamanı kazanmak, kaybedilen bir zamanı kazanmak çok zordur. Dolayısıyla inatçı olmak gerekir, kararlı olmak gerekir, asla yılmamak gerekir. Bu elbette tam istediğiniz gibi, tam istediğiniz zamanda varacağınız anlamına gelmez. Serüvenimizde, test yaptığımızda, denemelerimizde, görev yaptığımızda hep farkı aslına bakarsanız en olmaz denilen koşullarda ve işte saat olarak da mesai saati dediğimiz mesai saatinin dışında olan saatlerde oldu serüvenimiz. Tamam mı? Tamamdır, hangardan çıkıyoruz. Biz bu mevcut mesaileri kırmadığımız sürece zaten bu kaybettiğimiz onlarca yılı, yüzlerce yılı geri kazanmamız mümkün değil. Hazır mıyız? Tamam mı? İlerliyoruz. Medeniyetimiz bilimde ve teknolojide geri kaldıysa bizim mesai diye bir lüksümüz yok. Yani hızlı taksi mi deneyelim bir turda? İyi olur diyorsunuz değil mi? Koşalım mı diyorsunuz? Tamam yapalım. 60 bölüm galiba. Eğer bu bir var olma mücadelesi ise bizim mesai saati deyip kaybedecek vaktimiz, yıllarımız, 10 yıllarımız veya 100 yıllarımız artık yok. Evet, taksi dur. Bugünkü amacımız Kızıl Elma'yı taksi ve koşu testi yaptırmaktı. Otomatik bir şekilde. Tamam mıyız? Hadi hayırlı olsun. Tabii bu mücadeleye 20 sene önce yaklaşık babamla birlikte başladık. Babam en son Akıncı'nın kavramsal tasarımını yapmıştı. O uçtuktan sonra tam teslimatını yaptıktan sonra Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ama onun ruhu halen de yaşıyor. Kızıl Elma'da da var. Ona ithafen biz ismini Kızıl Elma'nın gövdesine yazdık. 20 senelik dediğim gibi hedefimizdi Kızıl Elma. Ve o ruhla yapıldı. O ruh yaşamaya devam ediyor. Ailemin genlerindeki mühendislik eğilimi benim tespit edebildiğim kadarıyla babamdan geliyor. Tabii annemden de gelen bir taraf var, o da enteresan. Yazılımcı tarafım annemden geliyor. Annem daha ben doğmadan
kartlı bilgisayarlarda, punch kart deniyor, böyle delikli kartlardan oluşan bilgisayarlarda Sanayi Kalkınma Bankası'nda yazılımcı olarak çalışmış. Yani ekonomist aslında. İstanbul Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezun ama böyle muhasebe programları yazıyormuş. Okunması falan da onların böyle çok zordur. Annem bizimle beraber çalışıyor. Şimdi odasındadır, çalışıyordur. Bugün işte salı öğleden sonra. Muhasebede çalışıyor. Finansta çalışıyor. Oradadır. Babam da rahmetli oluncaya kadar iş yerinde yaşadı. Yani iş yerinde, odasında yaşadı. Annemle beraber. Özellikle yüksek teknoloji geliştiren şirketlerde kurumun kurucuları kendileri teknolojistse ve o kurumu bir anlamda o genetik kodunu oluştururken kendi mücadeleleriyle paralel kılmışlarsa, o hikayeyi büyütmüşlerse o zaman ticari maksadını aşıyor yapmak istediği şeyler. Kendi işimizi de bir anlamda baktığınızda asıl yapma sebebimiz nedir diye sorsanız hakikaten ülkemizi burada müreffeh ve bağımsız, güçlü ve bağımsız kılmak derim. Şimdi şöyle düşünelim. Biz neyi kullanıyorduk? Heronları kullanıyorduk. Sizin yazılım programı İsrail'e ait olan bir şeyden doğru bilgi akışını gelip gelemeyeceğini bilemiyorsunuz ki. O anda dağda geceleyin bir birliğiniz çatışmaya girmiş. Orayla ilgili Heron'u istiyorsunuz. Yolla diyorsunuz. Heron işte şu bölgede gelemez. Şurada gelemez. Şimdi ama öyle bir şey yok. Beni çok etkileyen bir Gediktepe saldırısı oldu. İşte görüntüler yayınlandı. Ben bölgeye gittim. Hani klasik gazeteci refleksi. Saldırı oldu, hemen bölgeye gittim. Saatlerce saldırıya uğrayan bir karakol. Savunmasız. İşte yani bizim askeri unsurlarımız destek vermeye çalışıyor ama her tarafı kapatmışlar. Sonra daha bomba bir şey öğrendim. O iyice moralimi bozdu. Çok üzdü beni. O dönem o bölgede bulunan Heron'un uçmadığını söylediler. Bir arıza olmuş. Mühendis ekibi, bakım ekibi gelmiyor. Ve gelmediği için o bölgedeki İHA uçmuyor. Bu netameli bir haber olduğu için çok sıkı bir doğrulama gerektiriyordu. Bunu da hiçbir yerden çok kolay teyit edemedik. Teyit edemeyince bizim gazetecilikte bir terim vardır, arşive manşet oldu. Yani yayınlanmadı. Ben Heron'la ilgili Hantepe'de yaşadım. Bilgi akışı 5 dakika sonra geliyor size. O da tam görüntü geldi, gelmedi, yok oradaydı, yok buradaydı. Ama o gün elimde İHA olmuş olsaydı Hantepe'deki durum çok daha farklı olabilirdi. Görüntü size anlık düşmüyordu. Bir. İkincisi verdikleri yerlerin koordinat bilgileri tamamen farklıydı. Yani siz normalde elde ettiğiniz görüntüyü haritaya işlediğinizde size çok farklı bir noktanın çıktığını görüyordunuz. Hani bu görüntü size anlık akmıyor ise ve sizin istediğiniz bölgede, istediğiniz sürede uçulmuyor ise zaten bir anlam ifade etmiyor. Batman'da da biz aynı süreci yaşadık. Birlik komutanı olarak oraya ilk gittiğimde yine yabancı menşeli bir sistem vardı. Orada o ülkeyle yaşanan bir siyasi krizden dolayı işte bir sabah bizim arkadaşlar mesaiye geliyorlar. Burada teknik destek vermekle görevli o yabancı ülke personeli sabah onlara haber vermeden ayrılmış gitmiş ve sisteminiz bir anda gayri faal. Tamamen inisiyatif orada olunca onun vicdanına ve insafına kalmış oluyorsunuz aslında ama üretici siz olunca, kullanıcı siz olunca olayın boyutu değişiyor. Ben ondan sonra başka bir dert başladı. Ya dedim ki Türkiye, koskoca Türkiye. İşte o zaman 75-80 milyon kişi var. İyi mühendis yok mu ya bu işleri yapabilecek falan. O zaman bana bir asker tanıdım. Rahmetli Özdemir Bey'den bahsetti. Ya dedi Özdemir Bayraktar diye bir adam var, çocuklarıyla yapıyor. Ya ne işi, hangileri falan. Efes tatbikatında uçan mini İHA'yı yapanlar, onu söyledi. Türk
Silahlı Kuvvetleri'nin bir tatbikatı vardı. Ege'de yapmışlardı ve orada bu ilk mini İHA'yı kullanmışlardı ve görüntüleri ajanslar aracılığıyla bizlere ulaşmıştı. Ya benim çok ilgimi çekmişti o dönem tabii bu icat. Türk yapımı olması. Çünkü hep biz bunu haberlerde görüyorduk işte İsrail'in İHA'ları, Amerika'nın İHA'ları. Acaba Türkler de yapabilir mi? Çok ilgimi çekmişti. Ben de açıkçası çok ihtimal vermedim ya böyle bir şey. İnşallah vardır ama dedim o şekilde Türkiye'de öyle bir şey varsa süper bir şey ama yani bir duymadık bir de ihtimal de vermiyorum dedim açık söyleyeyim. Ama hemen peşine düştük. Ama ulaşmak zordur genelde üreticilere. Çünkü izin almanız lazım. Bu üreticiyle de ilintili bir şey değil. Ta Milli Savunma Bakanlığı'ndan izin almanız lazım. Fakat bu ailede farklı bir şey vardı. Bu aile eğer bir şeye kafalarını koydularsa, bir işi yapmak istiyorlarsa onu yapıyorlardı. Ve bir şekilde ben fuarda Haluk Bey'le tanıştım ilk olarak. İşte telefonlarını buldum. İlk aradığımda Haluk Bey çıktı. Yanılmıyorsam 2010'un yazının başı herhalde. Biz o İkitelli'deki, yani o ilk fabrikaları değil ama İkitelli'de o sanayi sitesinin, Demirciler Sanayi Sitesi'nin içindeki atölyede buluştuk. Baba gerçekten çok farklı bir profildi, çok farklı bir kişilikti. İzinler onun umrunda değildi, zorluklar onun umrunda değildi. Ya bunu haber yapalım dediğimizde buyur gel yapalım diyordu. Ya diyorum başınız belaya girmesin, sonradan size sıkıntı çıkmasın. Ya olmaz bir şey, biz bir şekilde hallederiz dedi. Özdemir abi farklı bir tarzı vardı. Sabahın köründe de arar müsait misin der diye bakarsın evinin yakınındadır. Gelir evden alır. Gece 10'da arar. Müteahhit ne haber? Buraya mesela çok gece gelmişimdir. Evden Özdemir abi almıştır. Şunu yaptık biz Altınşehir'de o boş arazilerde o mini İHA'yı uçurduk. Hem de bunu o dönem izin alınması gereken mercilerden izin almadan uçurduk. Evet hazır. Evet. Jandarma geliyordu. Kardeşim ne yapıyorsunuz siz burada? İzniniz var mı? Babam da onlara derdi ki benim bir izne ihtiyacım yok. Senin iznine ihtiyacın varsa git al derdi. Biz uçağı uçuruyorduk yani. Öyle bir insandı. Sonradan başlarına belalar geldi ama onlar bir şekilde seslerini duyurmak istiyorlardı. Bu işin Türkiye'de de yapıldığını, Türk mühendislerinin, Türk teknisyenlerin emeğinin dünya standartlarında olduğunu göstermek istiyorlardı. Çarpışa çarpışa, bürokrasiyle vuruşa vuruşa bugünlere geldiler onlar da. Hani belki Selçuk Bey, Haluk Bey anlatmıştır size. Ya kimse inanmıyordu falan. Ben ne yaşadım biliyor musunuz? O gün o haberi yaptım. Yani onlarla konuştum. Kafamda haber. Döndüm. Benimle dalga geçtiler biliyor musunuz? Demirciler Sanayi Sitesi'nde ya o zaman şey. Ya kaportacıların arasında İHA mı yapılır? Ya inanmadılar ve haber ben yapar yapmaz kullanılmadı. Ne zaman kullanıldı biliyor musunuz? Bir pazar günü. Çok sıkıştık, habere ihtiyacımız oldu. Elimizde yani yakın tarihte elimizde bu haber vardı. Aa doğru öyle bir evet İHA haberi vardı onu yapalım dediler. Ve biz ilk İHA haberini öyle yayınladık. Ertesi gün yani birçok yerde patladı. Ama benim ilk haberimin başlığı ne biliyor musunuz? Yerli Heron işte göreve hazır falan gibi bir şey. Daha biz o zaman İHA demeyi bilmiyoruz. Heron diyoruz. Düşün ben gazeteciyim, bu alanda çalışan gazeteciyim. Ben bile böyle diyormuşum. Öğrenilmiş çaresizlik denilen şey gerçekten bence bazen kötülük duygusunun falan bile önüne geçiyor. Ben her zaman en zor mücadelenin zihinlerde başarılan mücadele olduğunu düşünüyorum. Tabii dışarıyla baş edecek bir iş yapıyorsanız dışarıdan önünüzü kesmek için çok uğraşırlar. Yani birinin sahip olduğu pazara siz girmek istiyorsunuz. Bunları da sokmamak için ellerinden geleni yaparlar. Her tarafta öyledir o. TB1 döneminde tabii bizim bu uçuş demosunu engellemeye çalıştılar. Sonra onu da engelleyemediler. Uçuş piste çıktık.
Pistte başarılı olurken de yaşadığımız süreçler var. Onların detaylarına girmeme gerek var mı? O zaman çok hızlı gireyim, sen alırsın ondan. Çok hızlı gireyim. Bizim işte bu mini uçakta veya Malazgirt'teki bizim bu başarımız bizi davet ettiler. Taktik sınıfı uçağa ihtiyacımız var ve bunu da rekabete açık yapacağız. 2 firmayı davet ediyoruz. Bir tanesi sizsiniz. 2 firma var rekabet edecek. Sen gireceksen bu işe bana teminat vereceksin. 500 bin dolar teminat vereceksin. Herhangi bir tanesinden başarısız olursan senin o verdiğin teminat mektubunu da yakarım. Senin o uçağı yapmak için ortaya koyduğun emeklerin de hiçbir anlamı olmayabilir. Düşünün, böyle normal şartlarda dünyadaki örneklerine bakacak olsanız bir bedel karşılığında işte o teknoloji geliştirme bedeli kurumlara sağlanır ve teknoloji geliştirilir. Burada bırakın kaynak vermeyi sağlamayı, teminat mektubu istendi. Yani bu projeyi yapabilmek için aynı zamanda bir de teminat mektubu vermeniz gerekiyor dendi. Biz bu şartlarda bu işe girdik. 2 yıl boyunca gece gündüz çalıştık. En son işte Keşan'da uçağı uçuracağız, izin vermiyorlar. Yani uçağı yaptık. Keşan'da uçağa izin yok. Ankara izin vermiyor uçağın. Ankara'da bizim aleyhimize o babamın maşa kılıklı paşa dediği adamlar vardı. Maşa kılıklı paşalar izin vermiyor uçağın uçmasına. Ergun Paşa dedi ki ya siz uçurun. O 1. Ordu komutanı yani. Keşan da ona bağlı. Dedim ki gelin burada uçun. Çünkü bir şey yapmışlar, deneyecekler. Yani hazır olan bir şey. Bu uçuyor mu uçmuyor mu onu deneyecekler yani. Babam da dedi ki ya komutanım biz uçuruz sorun yok da böyle sizin gibi değerli insanlara zarar verirler sonra. Biz zaten her zaman kaçak uçurduk. Ergun Paşa yok siz uçurun deyince biz 2009 Haziran'da uçağı uçurduk ve kaçaktı yani. Bayraktar TB2'nin, dünyaca meşhur TB2'nin ilk uçuşu kaçak uçuş. Evet, orada uçtular. Sonradan o meydan büyütüldü. Hakikaten güzel bir meydan oldu. Hangar yapıldı filan bir şeyler oldu. Ve orası bu insansız hava araçlarının uçacağı bir yer haline geldi. Ama dediğim gibi birçok sıkıntıyı aşmaları gerekti. Yine başka bir entrikanın parçasının olduğunu düşündüğümüz bir teklif de geldi uçak uçtuktan sonra. Dendi ki siz bu teknoloji kabiliyetleri fiilen göstermeyin. Uçuşlu demolarla göstermeyin. Bu teknoloji demonstrasyonunda sadece yazılı olarak hangi kabiliyetlere sahip olduğunuzu verin ve biz bunları geçerli sayalım. Peki bunu yaptığınızda ne olacak? Diyecek ki bak uçurmadılar uçakları. Ve bunun bahanesi hazırlanmış olacak. Tabii o dönemde ülkemiz sadece yurt dışından gelen insansız hava araçlarını, büyük sınıfta yurt dışından gelen insansız hava araçlarını kullanıyor. Çünkü sen yapmışsın, başarılı olacaksın. Sen bunu yapınca İsrail'den çantacı gelip ürün pazarlayamayacak. Amerika'dan gelip adam ürün satamayacak. Sana yerlisini 1'e mal edip yabancısını 10 katına satamayacak. Bundan dolayı yani. Dedik yani asla böyle bir şey olamaz. Bunu kabul etmiyoruz. Biz bu uçağı koridorlarda uçurmak için yapmadık ki. Veya kağıt üzerinde uçurmak için yapmadık ki. Semalarımızda ülkemizi bağımsız kılsın diye geliştirdik ve yolumuza devam ettik. Neden sonra Sinop'ta test faaliyetlerine ve demo faaliyetlerini yürütmeyle alakalı izinler alındı. Oraya ekipçe geçtik. Savunma Sanayi Müsteşarlığı o zamanki ismiyle 2 firmayla bu işe devam ediyordu ve test uçuşlarını yapmamız için Sinop Devlet Hava Meydanı tahsis edilmişti. Bir ay bizden sonra diğer katılımcı firmanın faaliyetleri yürütmesini ve demonstrasyon, gösterim uçuşunu orada yapmamız bizden bekleniyordu. Şimdi tabii biz sabahın köründe başlıyoruz çalışmaya ve planımızı işte sabah erken saatlerinde uçmaya göre yapıyoruz ama uçak bir türlü sabahın erken saatlerini bırakın öğleden sonra dahi uçmuyor ve işte saat 5'ten sonra da kule kapanıyor. O zaman tabii Sinop Hava Meydanı çok yoğun kullanılmıyordu. Hatırladığım kadarıyla günde 1 sorti uçuş yapılıyordu. Kalan süre boyunca biz faaliyet yürütebiliyorduk. Neyse bir gün saat 4 gibi hazır olmuş bulunduk.
Biz aslında yemeği buraya alalım ya. Öyle mi yapalım? Yani en azından veya iftarı açacak bir şeyler alalım. Gitsin biri alsın bizde. Tamam mı? Böyle şekerli bir şey olabilir. Çikolata, mukolata falan olabilir. Pist başına gittik, kuleden izin aldık. Mesai saatinde uçak kalkacak. İzin aldık, uçağımız kalktı ve o gün 18.000 fite tırmanacağız. Ondan sonraki günler ve haftalarda ise hava bozuyor. 4.30 oldu herhalde saat. 5'te de kule kapanıyor. Kule dedi ki 4.45 gibi pistin başına dönün, benim mesaim bitiyor. Biz de dedik ki ya bakın bu deneme çok kritik. Yani kocaman bir coğrafyada böyle bir denemeyi yapabilen ülke yok. Yani şöyle dünya küresinin üzerine elinizi koyun, kocaman bir karış açın. Bütün Avrupa'da bile yani bu tarz teknoloji geliştiren ülke pek yok. Ve ülkemiz için de bu çok kritik. O zaman dedi Ankara'dan birilerini arayın, üst düzeyden birileri beni arasın ve talimat versinler. Çünkü benim kuleyi kapatmam gerekiyor. Onun üzerine Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nı proje ile alakalı uzman aradık. Tabii bir yandan uçak tırmanıyor. 13-14 bin fitlerdeydi falan. İşte durumu aktardım. Dedim ki yani böyle bir durum var. O da ilgili kurumu aradı. Ve bana döndü tekrar bir 5 dakika sonra. Dedi ki ya işte bugün değil de yarın test yapsanız. Şimdi bizdeki hem yorgunluk, hem duygu yoğunluğu, hem geçmişin verdiği birikim öyle bir düzeyde ki bir tek yapabildiğiniz şey ben uçtuğum zaman durdurabilmek mi? Yani buraya çıkıncaya kadar 1 milim faydanız yok. Yani artık benim tabii isyan ettim neredeyse. Dedim ki uçak otomatik uçuyor. Mesai saatinde de uçuyor otomatik bir şekilde. Benim verdiğim komutları da dinlemiyor. Şayet sizin elinizde mesai saati dışında çalışan bir hava aracı varsa onu görevlendirin, uçağı düşürsün. Çünkü dinlemiyor beni. 18.000 fit rekorunu kıracak. Az bir şey kaldı arkadaşlar. 14.000 fitteyiz. Tabii onu dedik, sonra kapandı. Konu biz o gün irtifa rekorunu da kırdık. 0.40 gazda 18.000 fitte uçuyoruz. 18.000 fitte geldiğimiz saati yazın. 18.55.47. İnelim o zaman. Bir rekor kırdık, 18.000 fit rekoru. 18.000 fiti geçti. Cumhuriyet tarihinin irtifa rekoru bu. Milli bir hava aracıyla yapılmış irtifa rekoru. Yani 18.000 fit havacılık için çok bir şey ifade etmiyor ama hiçbir şey yapmadıysanız büyük şeyler ifade ediyor bu. Çok fazla yani. Bu vizyonsuzluk maalesef en önemli engeldi bizim için. Pisti engelleyemediler, piste çıktık. Piste başarılı oluyoruz. Bizim en son artık uçuş demosu bitiyor. Cuma günü gece. Hatırladığım kadarıyla 8 saat uçmuştuk. Dönüp indi. Gecenin karanlığında zaten karanlıktan bir uçak. Işıklarını görüyorsunuz sadece. Geliyor. Önümüze kadar geldi. Heyetten birisi çıkıp dedi ki bu uçak oraya yazılan işte tam otomatik iniş yapmıştır ifadesine karşı çıktı. Dedi ki bu tam otomatik inmiyor, sen tuşa basıyorsun, iniyor. Yani bir resmi heyet var. Savunma Sanayi Başkanlığı yetkilileri, bir de askerler. Bir de onlarla birlikte oraya eklemlenen, o zaman İsrail'den tedarik edilen Aerostar uçağının pilotu olan ve onların kullanıcıları olan bir ekibi askeri otorite eklemledi. Gözlemci heyet statüsünde. Yani anlatmaya çalışıyor. Ya bak uçak kimse kullanmıyor, kendi indi. Yok dedi, tuşa bastın sen. Yani sudan bir sebepten bir bahane bulma, huzursuzluk çıkarma maksadıyla böyle bir itiraz yaptı ve şerh düştüler. O arada abim de askerdeydi o dönemde ve görevli olarak, genel müdürümüz olarak demoya gelmişti. Ya otomatik inen bir uçağa otomatik inmemesi niye yazılmıyor? Burada mantıksız şeyler konuşuluyor. Bu kadar. Mantıksız kelimesi. Bu mantıksız kelimesini ettiğim için bir anda
O İsrail'den eğitim alan adam şerefsiz çavuş diye bana bağırıyor. Sen dedi esas duruşa geç falan. Yani 3 gündür orada genel müdür olarak görev yapan kişiye bir anda böyle muamelesi. Sanki arada öyle bir ilişki varmış gibi öyle bir muameleye kalkıştım. Tabii çok şok oldum ve aynen iade ettim o lafı kendisine. Onlar aradılar, beni tutuklamaya kalktılar. Ortalık karıştı. O tutanağa da otomatik indi yazmadı bu arada. Onu da ifade edeyim. Çamur atmak için, bir tarafında bir eksik bulmak için her türlü komplo ve tezgah kuruluyor. Tabii devamında diğer katılımcı firmayla faaliyetler Sinop'ta yapıldı. Onların bizim kadar başarılı olmadığını biliyorum. Tabii yine önceki hikayelerde olduğu gibi sözleşme tarafıyla alakalı konular biraz daha sıkıntılı yürüdü. Normal şartlarda 24 uçak almak üzerine açılmış bir programda, ihalede ihalenin bir kazananı olur. Bir günde şartlar değişti ve 6 uçak bize kazandığımız deklare edildiği halde 6 uçak da diğer firmaya verildi. Sonra birkaç ay sonra o abimi mahkemeye verilmesine neden olan o şahıs o rakip firmada çalışmaya başladı. Ki normal şartlarda yani silahlı kuvvetlerde de hiç hoş karşılanmaz. Oraya biz özel olarak görevli gönderildiğini değerlendiriyoruz. Yani Baykar'ın nereden nereye geldiğini, hikayesini böyle topluca baktığın zaman Baykar kurulduğu yıllardan bu yana her zaman kendi öz sermayesiyle Ar-Ge yatırımı yapmış bir firma. Ta 1986 yılından bu yana hiçbir zaman hiçbir bankadan kredi kullanmamış bir firma. Şu anda dünyanın en büyük insansız hava aracı ihracatçısı. Geldiğimiz nokta bu yani. Bilim programı bir önceki en son yaptığımız testte gördüğümüz eksiklikleri, iyileştirilecek konuları tamamladık biz. Üzerine de çalıştık. Onun üzerine biraz daha uçağın daha yüksek süratlerle teker kesme ve koşusunu planlıyoruz. Dün gece de testler yaptık. Bugün önemli bir gün. Sonrasında muhtemelen tahmin ediyorum ki uçuş öncesi son testimiz olur. Uçma ihtimali her zaman var. Uçurmak istemesek bile uçabilir diye bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz sanki uçacakmış gibi. O yüzden bütün emniyetle alakalı hususlar, bütün ekiplerin teknik hazırlıkları uçacakmış gibi ama bugünkü planımız uçurmamak yani. İlk uçuş her zaman kendi bilinmezlikleriyle geliyor. Yani karanlık bir dünyaya adım atmak gibi veya yüzmeyi öğrenmek gibi. Yani deniz ne olursa olsun bir ürkütüyor. Ama biz tabii uçağın uçmasını engelleyecek bütün sebepleri ortadan kaldırıp uçağı uçuruyoruz. Hatta oraya daha fazla odaklanıyoruz. Uçmasına değil de uçmasını engelleyecek, düşmesine neden olacak sebepleri ortadan kaldırıyoruz. İşte en başta takoz. en iyi çalışan şey o çünkü en kolay durduracak şey o. Tabii bir tane takoz yok. Uçağın uçmasına engel olacak milyonlarca kombinasyon teknik sebep var. Teknik ve bilimsel sebep var. Bunların her birine bir tedbir düşünmüş olmanız gerekiyor. Hadi bakalım. Bugün inşallah sabahın ilk ışıklarıyla yani şimdi koşma testi yapacağız. Biraz havalandıracağız ama artık tabii çok süratli. Bu aslında normalde böyle denemeler pek yapılmaz havacılıkta. Kalkıp piste inme. Ya kalkılır ya inilir ya da uçulur. Şimdi hem kalkıp hem inişi aynı pistte yapmaya kalktığımızdan aslında çok en zor manevrası ve çok tehlikeli zor bir manevra. O yüzden aslında bir anlamda uçuruyoruz uçağı. Kısa süreli de olsa. Aradaki faz zaten biraz daha kolay. Eğer mecbur kalırsak kalkıp bir tur atıp
Test maddelerimiz de hazır zaten. 3 test maddelerimiz, onu gerçekleştireceğiz. Tabii şimdi günlerdir hazırlanıyoruz. Şu anda tümüyle işimize odaklı durumdayız. Pilotluğunu yine ekip arkadaşlarımla beraber ben yapacağım. İlk uçuş olduğundan günlerdir provalarını yapıyoruz. İlk uçuş derken uçmuş gibi değerlendiriyoruz biz artık. Çünkü bundan sonra çok yüksek süratlere çıkıyor uçak. Ve uçmak zorunda kalabiliriz. Yani bir tur atmak zorunda kalabiliriz. Tablolarını kontrol ettiniz mi Alper? Şu an rüzgar kaç? -8.9. İrtifayı değiştirmiyoruz. 2200 bin. Tamam. Geç o zaman sen. Evet. Hazır mısın o taraf? Hazırım abi. İlerliyorum o zaman. Kaç ilerle. Tamam mı? Ve tablosunu yüklediniz mi? Burada var mı? Oraya atladım. Tamam mı? Tamam abi, ayağımı burası. 0-1 de şey yapıyor. Test modu limit gaz 1-1. Evet. Bir 10 dereceye dikiyor. Ahmet sen tamam mısın? Tamam. İtirazın var mı? Tamam. Hadi bismillah. Başlıyorum. Tamam mı? Bundan sonra 90. Akacak kan damarda durmaz derler ya. Artık orada uçması gereken uçağı yerde tutmaya kalkarsanız bu sefer hiç barışık olmadığı bir koşulla karşı karşıya bırakmış olursunuz. Çünkü uçaklar ya yerde yavaş yavaş yürümeye göre tasarlanır ya da havada uçmaya göre süratli bir şekilde tasarlanır. Bütün aerodinamiği ve mühendislik tasarımları bu şekilde yapılır. Orada da şayet uçması gerektiği yerde tuttuğunuzda yine başka bir kazayla, başka bir maruzatla karşı karşıya kalırsınız. Şimdi asıl değerlendirebiliriz. Evet, bu bayağı bir ilk uçuş sayabiliriz yani. İlerledi. Evet, hadi. Hayırlı olsun. Bu koşuların analizini yapacağız. Öğleden sonra bir daha deneme yapacağız. Yani aradayım. Uçsak mı diyorum. Hava bu kadar güzelken. Bu durum. Şimdi iyi bir analiz yapalım. Bütün birimler, bütün donanımların bütün verilerin analizini yapalım. Ondan sonra ekip arkadaşlarımla görüşüp ona göre karar vereceğiz. Ekip arkadaşlarımızla da çok konuşmuşluğumuz vardır. Niye biz normal insanlar gibi normal vakitlerde evimize gitmiyoruz dediğimizde hepimiz için geçerli bu. Çünkü normal insanlar gibi bir iş yapmıyoruz ki. Ya bu hikaye, bu uçaklar, arkamda gördükleriniz tamamen azimin sonucunda. TB2'nin ilk versiyonları düştü. Yılmadılar. Düştü, topladılar. Parçalandı, topladılar. İzin çıkmadı, izin aldılar. Nereden izin alacakları belli değildi. Oradan yaptılar, buradan yaptılar ama yılmadılar. Bence hikayenin özeti bu, yılmamak. Bu 2014 döneminde insansız hava araçlarının envantere alınma sürecinin ve terörle mücadele harekatında bir an önce desteğinin sağlanmasına yönelik bir karar alınmıştı. Keşan'da devam eden test ve kabul faaliyetlerinin Batman'da devam edilmesine karar verilmişti. Batman'a götürdük sistemi, bir gecede taşıdık. Murat anlatmıştır belki. O zaman İHA komutanıydı orada. Ben aradım, yarın geliyoruz dedim. İnanmadı önce. Uçaklarla bir gecede taşıdık biz sistemi. Batman'a kurulduk.
Biz bir cumartesi akşamı beraber işte önümüzdeki günleri planlıyorduk. O arada Selçuk Bey de salı günü gelecek dedi bana. Daha önce tanışmamıştık kendisiyle. İyi dedik, buyursun gelsin tanışırız. O arada bir telefon geldi hangardan. İlk TB2'nin montajını tamamladık diye. Hangara gittik, baktık işte Bayraktar TB2 ilk defa Batman'da monte edilmiş. Böyle spot ışıkları altında pırıl pırıl parlıyor falan. Fotoğraf çektik. O ara Mustafa Bey döndü. Ya dedi, siz bu fotoğrafı dedi Selçuk Bey'e gönderdiniz mi dedi diye sordu ekibe. Evet abi gönderdik dediler. Şöyle hafif gülümsedi. Döndü bana, o yarın burada dedi. O hani bu fotoğrafı gördükten sonra durmaz dedi. Pazar günü sabah İstanbul uçağı indi. İşte 15 dakika sonra falan genç bir adam elinde çantayla geldi. Merhaba Selçuk Bayraktar ben dedi. Öyle tanışmıştık. Ben de Batman'da İl Jandarma Komutanıyım. Makam odasının arkasında bir şey var, oda var. Burayı sana tahsis edelim. Siz gelin burada kalın falan diye o zaman şey yaptım. Teklif ettim ama o hangarda yatmaya kalkmaya devam etti. Hep işinin başında kalmaya şey yaptı, tercih etti öyle söyleyeyim. Devamında tabii çok yoğun bir süreç oldu. İşte yabancı menşeli bir İHA sisteminin yaklaşık 6 ayda süren kurulum ve harekat yeteneği kazanma sürecini hani neredeyse sayılı günler içerisinde Bayraktar TB2 o ekibin müthiş temposuyla sağlamış oldu. Hani gece gündüz zaman mefhumu gözetmeksizin inanılmaz bir gayret ve çabanın sonucunda, yani yanlış hatırlamıyorsam 6. günün sonunda uçak pistteydi, 9. gün havadaydı. Hatta 27.000 fit irtifaya çıktı. Ülkemizin kendi irtifa rekorunu bir daha kırdı. 27 saat havada kaldı. Yani bizden istenen kriterlerin neredeyse 3 katını sağladık. Ve aynı bedeli. Doğru, o da mihenk taşı. Çünkü bizim o harekatlar başladığı zaman işte silahsızdı. Biz daha yeni test ediyorduk. İşte bir gün böyle karakolları ziyaret kapsamında giderken telefon çaldı. Açtım, Selçuk Bey. Ya dedi ki biz dedi Roketsan'la beraber bir şey geliştirdik. Milli bir mühimmat geliştirdik. Akıllı mühimmat geliştirdik. Bunu da entegre ettik. Bayraktar TB2. Atış yapmak istiyoruz dedi. Ama bize atış alanı tahsis edilmiyor falan dedi. Mesela ben haber yaptım, hatırlıyorum. Uçak uçuyor, atış denemesi yapmak istiyorlar. Yapamıyorlar, mühimmatla havalanıyor uçak. Yani uçak çıkmış, mühimmat üstünde, mühimmatı test etmek istiyorlar. Ama bir türlü atış izni verilmiyor. Mühimmatın üstünde bana atış izni yok diye yazı yazmış oradaki arkadaşlar. Yani o ekipteki arkadaşlar. Belki de Selçuk Bey yazmıştır, bilemiyorum. Kim yazdı? Yani nasıl atış alanı tahsis? Yani böyle bir şey var. Gerçekleşmiş bir proje var, hedef var ve bunu siz uygulamak istiyorsunuz. Nasıl olmaz dedim. Yani nerede istiyorsan, bütün imkanlar sonuna kadar nereye istiyorsan şey yapalım. Ben gideyim oranın keşfini yapayım. Uygun bir hedef belirleyelim, nokta belirleyelim. Oraya atabiliriz. Tabii o daha çok yani ortaya konmuş o prosedürü şey yapmak istemiyorum. Uzun soluklu mücadele sonunda onu aştılar. Yani Mamle'nin atışı bile örneğin büyük bir şeydir. Mücadelenin sonunda olmuştur. Harika be! Harika! Harika. Teşekkürler arkadaşlar. Hayırlı olsun. Nereye getirsin? Ben o haberi ilk yapan kişiyim. Aklıma tek bir manşet geldi. Yazı işleri toplantısına girdik. Ne diyeceğiz dediler. Dedim ki ya benim aklımda bir şey var ama ne? Silahlandı. Tek kelime hatırlamıyorum. Silahlandı. Dedim ki artık insanlar bekliyor, biliyorlar bunun ne olduğunu.
sadece Türkiye'deki devler değil, yurt dışındaki devlerle de yarışıyorlardı. Ve kimi arkalarına alması gerekiyordu? Türk halkının arkalarına almaları gerekiyordu. Bunun da tabii en önemli dayanağı belki medyaydı. Ama bu haberlerin yaygınlaşması, bir şekilde bunu Türk mühendislerinin, Türk teknisyenlerinin de beceriyor olması bence bugünlere gelmelerinin önünü açtı. Bu algı demeyelim çünkü bu gerçek. İlk duyuldu ve gerçekten çok iyi hatırlıyorum etkisini. Biz yayınladıktan sonra yüzlerce sitede haber oldu. Yurt dışındaki sitelerde haber oldu. Gerçekten çok beklenmeyen bir şeyden. İşte Türkler bir İHA SİHA yapacak ve işte buna mühimmat entegre edecek ve o mühimmatı kullanacak. Özellikle Bayraktar TB2'nin silahlı kuvvetlerin envanterine girmesi ve sonrasında harekatlarda kullanılmasıyla aslında büyük kırılım yaşandı diyebilirim. Terörle mücadele harekatı bölgesinde öncelikle etkin olarak kullanılmaya başlandı. Akabinde işte Suriye'de yaptığımız harekatlarda inanılmaz bir katkı ve destek sağladı Mehmetçiğimize. Ve müteakiben Libya'da. İşte Libya'da ilk defa konvansiyonel harekatta kullanmaya başladık. Ukrayna, Azerbaycan. Yani bunlar çok büyük kırılma noktaları. Ve her girdiği muharebeden de zaferle çıkması bütün dünyanın gündemine taşımış oldu. Bayraktar TB2 bütün dünyaya nam saldı. Bütün dünyada açık ara en yakın rakiplerinden bile, yani dünyadaki uluslararası rakiplerinden bile 5 kat daha fazla bilinen, işte ismine marşlar, şarkılar bestelenen bir İHA oldu. Bayraktar, Bayraktar, Bayraktar. Gözümün önünde tak 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 bir sürü haberler akıyor yani. Birisini tutamıyorum yani şu mu böyle diye. Çok sayıda. Bir ara arşivlemeye kalkıyordum. Baktım bu arşivlenecek iş değil yani. Altından kalkacağımız bir şey değil yani. Evet, bir sürü medya kuruluşu. Yani Wall Street Journal'dan Financial Times'a, Guardian'dan CNN'e, The Times'a, Telegraph'a, aklınıza ne gelirse her taraftan, dünyanın her tarafından inanılmaz derinlikli makaleler, haberlerle anlatıyorlar. Artık tankın varlığının tartışıldığı bir ortam oluştu. Tank imha ediyorsunuz. Harekat icra eden yaya birliklerinin emniyetini sağlıyorsunuz, manevra birliklerini. Hava savunma silahı imha ediyorsunuz. Bir İHA'nın hava savunma silahı imha etmesi ilk defa TB2 yaptı bunu. Sonuçta kendini muharebe sahasında ispat etmiş bir silah olarak ilgi çekti. Benzer sistemler var. Yani literatürde, internetten açıp baktığınız zaman görüyorsunuz ama şimdi siz katalog bilgilerini görüyorsunuz. Yani bu katalog bilgileri, imkan ve kabiliyetler gerçek ortamda, muharebe ortamında ne derece realize oluyor onu bilmiyorsunuz. Bir etkin silah olarak, SİHA olarak bunu başardı. İhtiyaç olan yer ve zamanda kendisinden beklenileni en üst seviyede yaparak bu şöhreti haklı olarak elde etmiş oldu. Ama bakın ne oldu biliyor musunuz? Alman Bulvar Gazetesi Bild, Azerbaycan'da bir yıl önce Bayraktar TB2'ler işte kullanılıyor orada. Azerbaycan biliyorsunuz bir harekat yürütüyor. Orada katil dronlar diye manşet attı. Bir yıl sonra, tam neredeyse aşağı yukarı bir yıl sonra Ukrayna'da kullanıldı Bayraktar TB2'ler. Ve Bild bunu nasıl gördü biliyor musunuz? Aynı Bild. Katil dronlar diyen Bild. Umudun silahları. Bakın bu iki manşet anlamak için yeterli bence. Burası silah üretiyor ve silahın reklamını da yapmak ne kadar doğru bu tartışılır. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bir yırtıcı kuş olduğu zaman havada, yerde kemirgenlerin gezmesi daha zordur. Daha ihtiyatlı davranırlar. Şimdi İHA'ların, SİHA'ların görevi o. 21 saat uçuyor. 20.000 fitte, 25.000 fitte, 30.000 fitte. Ne sesini duyan var, ne yüzünü gören var.
hedef tespit ediyor, etkisiz hale getiriyor. Şimdi o hedef ne yapıyor? O hedef sizin bir hudut karakolunuza, operasyondaki bir birliğinize saldırı hazırlığı içerisinde. Bazen intikal halinde tespit ediyorsunuz. Hududu geçerken tespit ediyorsunuz. Sonuçta siz bu tespiti ve etkisiz hale getirme işlemini yapmazsanız onlar içeriye girecekler. Geçmişte olduğu gibi bizim işte karakollarımıza, üst bölgelerimize saldırıp canımızı yakmaya devam edecekler. Dolayısıyla siz bunu baştan engellemiş oluyorsunuz. Buna objektif gözle bakmak mümkün değil. Şimdi bana göre bunlar bir savaş makinesi gibi görülse de savaş makinesi değil. Bunlar barışı korumak için, kendi ülkesini savunmak için yapılmış olan teknolojik bir imkan. Şimdi bu coğrafyada yaşayacaksak, bu coğrafyada hayatımızı devam ettireceksek, devletimizin varlığını devam ettireceksek, güçlü bir silahlı kuvvetlere sahip olmak zorundayız. Keşke bütün dünya insanoğlunun ilk yeryüzünde var olmaya başladığı dönemdeki gibi birbirine yumruk atsa ve taş fırlatsa. Ama öyle bir dünyada yaşıyoruz ki bir bakıyorsunuz süper güçlerden bir tanesi dünyanın geri kalanından yaptığı silah harcaması hepsinden fazla çıkıyor. Maalesef baktığınızda hiçbir zaman bir denklik göremiyorsunuz ki siz ancak kendini onurunuzla var olabilecek kadar bir teknolojiyi geliştirmeye kalktığınızda bile buna dahi izin verilmiyor bu yaşadığımız dünyada. Yollarda mayınlar patlıyor, çocuklar ölüyor, bebekler ölüyor, öğretmenler ölüyor. Şimdi bu kadar orantısız gücün olduğu bir yerde adalet beklemeniz mümkün değil. Bunu hem Azerbaycan'da da gördük, hem kendi ülkemizde de gördük, hem de şimdi Ukrayna'da da görüyoruz. Ukrayna'da inanılmaz bir şey yaşanıyor. Yani gerçekten inanılmaz. Yani çok büyük bir güç, çok daha ufak bir ülkeyi bütün uluslararası hukuka aykırı bir şekilde, hani çok adına savaş bile demiyor, operasyon dediği bir süreç yürütüyor. Yani hava güçleri yok. Yani ülkeyi motive edecek çok bir şey bulunamıyor falan. O ara Bayraktar TB2'ler görev yapmaya başlamış. Savaştan çok önce şey yapmışlar, ithal etmişler Türkiye'den. Ve o bir anda muharebe sahasını beklenmedik bir şekilde değiştirdi. Değiştirmeyi bırakın, oraya insanlara mesela bir motivasyon kaynağı oldu, umut kaynağı oldu. Yani ben hiç hatırlamıyorum bir silah platformuna marş, hani bir uçak bu, uçağa marş yapıldı, marşlar yapıldı. Ukrayna'da gerçekten önemli başarılara imza atması tanınırlığını çok arttırdı diye düşünüyorum. Burası Baykar'ın tesisleri sanki bir turistik tesise dönmüş durumda. Neredeyse Türkiye'ye gelen her yabancı heyet burayı da görmek istiyor bildiğim kadarıyla ve bir İHA turizmi de başlamış durumda. Yani neredeyse fabrikada hemen her gün bir yabancı heyet ağırlanıyor. Sadece geçen sene işte 1 milyar dolarlık bir ihracattan bahsediliyor. 1,2 milyar dolarlık ihracat yaptık bir tane üründe. Yani biz bir tane ürün yapıyoruz, o da dünyanın en iyisi. Yani 10 tane vasat ürün yapmak yerine bir tane ürün dünyanın en iyisi olacak şekilde yaparsanız aslında farkı oluşturan o oluyor. Yani bugün geldiğimiz noktayı bana 20 yıl önce bu böyle olacak. Baykar 3500 kişiye çıkacak. 5 kiloluk uçak değil 6 tonluk uçak yapacak. Dünyanın 30 ülkesine ihracat yapacak. Ülke liderlerinin gelip sıraya girip bu uçakları, bu teknolojileri tedarik etmek için sıraya girdiğini anlatsa birisi bana, buna ben de inanmazdım yani açıkçası. Ama bunun bir kıvılcım olacağını, ülkeyi bu alanda akamete uğradığı noktadan tekrar ayağa kaldıracağını, bunlara inanıyorduk açıkçası. Azimle koşan göğüdeler. Hava beklediğimizden daha iyi. Artık nasip bu işler. Laz damarı. Bu yaptığımız işin gerekliliği. İstisna bir sonuç bekliyorsanız müstesna koşullarda çalışmak zorundasınız. Herkes gibi olup farklı sonuçlar nasıl bekleyebiliriz ki? Hepimiz aynıyız aşağı yukarı değil mi? Biraz farklı davranmamız gerekiyor.
şey Ya şu an aslında biz kalktık indik. Evet. Kaç defa? En az 4 defa. Doğru mu? Doğru abi. Bir arasını yapmadık yani. O zaman hemen analize koyulalım biz. En ufak şüphelendiğimiz bir şey varsa yani bugün uçmamız gerekmiyor. Böyle bir planımız da yoktu zaten. Yani yapacağımız şey bence testi bir defa da tekrar etmek ama hiçbir problem yoksa uçabiliriz de. Buna bir mani yok şu an. Mükemmel olduğuna kanaat getirirsek uçabiliriz. Tamam. İyi hadi hemen başlayalım bakalım. Ben özellikle bağımsız çalışma yürütebilen arkadaşlarımla çalışma arkadaşlarımla yürümeyi daha çok seviyorum. Kendini geliştirebilen, dünyadaki literatürü araştırıp okuyan, takımıyla istişare eden ekip arkadaşlarım. Bunu motive ediyorum ve onların da bilgilerini böyle sorgulayarak yaklaşıyorum. Bence artık uçabiliriz. Çünkü uçağımız gerçekten hem inişini hem kalkışı gayet stabil görünüyor. Gördüğümüz bir hata da yok şu anda. Sadece detay analizler sonucunda belki bir hata bulabiliriz. Onun dışında inşallah bugün uçuş yaparız diye düşünüyorum. GNSS pozisyona yönelim hassasiyeti uygun. RTK'lar var. YVT sinyalleri uygun. Alarm ikazlar yok. Motor saatlerim normal. Taksi müsaadesi alabiliriz. Kendi kendine koşacak, test modunda duracak. Tamam. Nasıldı? Tamam mı Ömer? Abi biz hazırız, kuleden izin bekliyoruz. Tamam. Evet, veriyorum. Tamam mıyız Ömer? Haydi bismillah. Kaç dakika oldu? 10. İyi. 2 dakika daha durup alçalıyorum. Evet. Seni gönder. Bir dakika, uçak buraya gelecek. Evet. Evet, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Herkes gelsin böyle. Uçağa emniyete aldık mı? Tabii ki şükür duygusu burada en baskın duygu. Allah'a şükür bir mühendis olarak, bu ülkenin bir evladı olarak bunlara vesile olmak,
böyle bir projede çalışabilmek, bunların hepsini bir lütuf olarak görüyorum açıkçası. Tabii ki onun da getirdiği ilave sorumluluklar var. Evet, yeni bir dünyanın kapıları açıldı. Şimdi yürünecek kocaman bir yol var. Upuzun bir yol var. Bununla birlikte. Onu da düşünüyorum tabii biraz. Hadi buyurun arkadaşlar. Böylesine özel bir güne bir konuşma hazırlamadım ama elbette söylenecek önemli şeyleri de unutmamak lazım. Kızıl elma havacılıktaki dünyanın geleceğini ifade ediyor ve biz burada artık takipçi değil, tarihe yön verenlerden olacağımızı, bu oyunun kurucularından olacağımızı ifade ediyor. Karalamalar ne kadar alçakça olursa olsun biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Ve semalarımızda tam bağımsız ve hür olana kadar bizim mücadelemiz devam edecek. Bizler için hayatı anlamlı kılan, hayata anlam katan tam da bir mücadelenin kendisi de o yüzden. Yine ahirete irtihal eden yol arkadaşlarımızı da hayırla yad etmek istiyorum. Ruhları şad olsun. Milli teknoloji ve milli savunma vizyonunu destekleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı iletmek istiyorum ve devlet büyüklerimize. Bunun yanında Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, sırt sırta mücadele verdiğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri, Roketsan'a, Aselsan'a ve nice özel sektör kurumlarımıza, bizlerle yol arkadaşlığı yapmış tüm kurumlarımıza şükranlarımı iletmek istiyorum. Son olarak da semalarımda hür ve bağımsız olacağım diyerek desteğini, duasını esirgemeyen aziz milletimize şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah Kızıl Elma'ya devam. Babam sanki yani bizimle birlikte gibi açıkçası. Yani ben bir yandan aynı yolda yürüdüğümüzden, yıllarca dava arkadaşlığı yaptığımızdan ve açıkçası birlikte bu yolun düsturlarını ve istikametini belirlediğimizden sanki hiç ayrılmamış gibi. Zaten hep bu gayret içinde olduysanız, orada yürümeye devam ediyorsanız, ahirete irtihal etmek bana göre sadece boyut değiştirmek gibi. Sanki o ruh hep bizimle beraber yürüyormuş gibi. Aynı yolda birlikte yürüyor gibiyiz, benim hissiyatım bu yönde. Bir taraftan tabii biz Fergani uzay girişimimizi kurduk. Yani Kızıl Elma atmosferde yaptığımız en gelişmiş, en muharip platform olacak. Ondan sonra ülkemizin uzay serüvenine katkı sağlamak için yörünge transfer araçları ve alçak yörünge uydular, takım uydular üzerinde çalışan girişimimizi kurduk. Orada da ciddi bir motivasyonla ekibimiz devam ediyor. Yani aslına bakarsanız sırtımızda taşıdığımız şeylerin sayısı artıyor. Küfelerin sayısı artıyor bir anlamda. Azalmıyor. Keşke öyle bir izin olsa da bir ara verebilsek. Evet.